Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir tarlanın emsal karşılaştırma yöntemi ile nasıl değerlemesi yapılacağına dair bilgiler aktaracağım. İstanbul Silivri Değirmenköy'de 4631 parsel bize metrekaresi 75 TL gibi bir rakamdan satışa geldi. Malumunuz bize gelen bilgiler genelde il, ilçe, mahalle, ada parsel kaç metrekare olduğu ve bunun fiyatının ne edeceği sorulur. Dolayısıyla biz bu durumda bir tarlayla ilgili nasıl bir değerleme yaparız dediğimizde bu örneğimiz sizlere biraz yardımcı olacaktır kanaatindeyim. İlgi parselimiz 4631 parsel. Bunu öncelikli olarak parsel sorgudan sorgulatıyoruz. Bakın burada bu taşınmazın 2021 tarihli 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun ek bir maddesi gereğince parsel bilgilerinin düzeltilmesi işlemiyle pasife alındığını görüyoruz. Bu arkadaşlar yapılan 22A dediğimiz kadastro çalışmalarında tarla sınırlarının düzeltilmesi amacıyla yapılan bir çalışmadır. Yani kadastro parsellerinin üst üste binmesini, kayıklıkları gidermeyi amaçlayan bir çalışmadır. Ve tüm ülke genelinde şu an halen bölge bölge yapılmaya da devam etmektedir. Bu bizi korkutacak bir şey değildir. Bu sadece parselimizin alanlarının büyüyeceğini ya da küçüleceğini gösterir. Alanlarında ve sınırlarda çoğu zaman büyük değişiklikler olmaz. Bazı istisnai durumlarda gerçekten fiili kullanımlarda sıkıntı varsa bu sıkıntılarda istisnai parsellerde büyük oranda değişiklik göstermek suretiyle meydana gelebilir. Bu tür durumda bu çalışmaları takip ederseniz zamanında itiraz etme hakkınız vardır. Bu itiraza istinaden parselinizin düzenlemesi yapılabilir ama fiiliyattaki kullanımınız neyse kadastro burada onları kaydediyor. Yani bir nevi harita üzerindeki çizgisel değerleri arazideki değerlerle birebir örtüşmesi amacıyla bu çalışmaları yapıyor. Bunları söyledikten sonra biz parsel hareketlerini göster dediğimizde yeni parselimiz 462 ya da 73 parsel olarak karşımıza çıkmakta. Biz bunu seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi haritada arazimiz karşımıza gelmektedir. Biraz lokal olarak genişletip baktığımızda bu parselimizin bir yapılaşmanın yan tarafında kaldığı, burada yine yapılaşmaların mevcut olduğu, biraz daha uzaklaşırsak köy yerleşkesine de çok uzak olmadığı, biraz daha detaylı baktığımızda konumsal olarak nerede kalıyor diye görmek istediğimizde yine Silivri merkeze de köy yerleşkesine ve mevcut yapılaşmaların içerisinde kalan bir alan, bir tarla vasıflı yer olduğunu görüyoruz. Bunun üzerine tıkladığımız zaman buranın bize kaç ada kaç parsel olduğu, kaç metrekare olduğu ve niteliğinin ne olduğunu tüm detaylarıyla görebiliyoruz. Burada yeri gelmişken biz parselimizin sınırlarını görebilir miyiz dediğimiz zaman koordinat listesi deyip kenar uzunlukları dediğimizde bu parselimizin sınırlarının da kaçar metrekare olduğu yani çevresinin kaçar metrekare olduğunu da görebiliyoruz. Bunu görmek istemezsem yine ölçümleri gizle diyerek bu arayı kapatıp normal parselime aynen bu şekilde bakmaya devam edebilirim. Bir tarlanın fiyatının değerlemesi için arkadaşlar öncelikli olarak bu tarlanın bu halini gördükten sonra ilk yapacağımız iş bölgede imar var mı yok mu bunu bir kontrol etmek olacaktır. Bununla alakalı ben hazır çalışmalar yaptım. Bu parselimizin imar durumuna baktığımızda aslında kendi yerinde imar olmadığı ama imara çok yakın bir konumda olduğunu görmekteyim. Yine burada imarda değilse üst ölçekli planlarda herhangi bir çalışma alanının yanında kalıp kalmadığı ya da üst ölçekli planlarda tarımsal nitelikli arazide mi, sanayi mi, konut imarlı mı yapılaşmaların içerisinde kaldığını görebilmek açısından üst ölçekli planlara da bakmamız icap eder. Öncelikli olarak 5000'lik Nazım İmar Planı'nda eğer bu Nazım İmar Planı yoksa da 1/25.000'lik çevre düzeni planına, eğer bu da yoksa 1/50.000'lik veyahut da 1/100.000'lik bölge planlarına bakmak suretiyle arazimizin hangi alanda kaldığını kesinlikle öğrenmemizde fayda var.
Bunu niye yapıyoruz arkadaşlar? Şayet benim bakmış olduğum bu tarla yatırım amacıyla almak istediğim bir yer olursa, burayı da ben diyelim ki ilerleyen zaman içerisinde konut alanı olsun, ben burayı parsele döndükten sonra değerinde bir şekilde satayım veyahut da konut parsele olsun, ilerleyen zamanda buraya inşaat yapılsın amacıyla almış isem ve bu bölge tarım önceliği korunacak bir alan içerisinde kalıp da tarım alanında kalması dolayısıyla da imara açılmayacak bir alanda kalıyorsa, o zaman benim yatırımım tamamen beni sükûtu hayale uğratacak demektir. Şayet tarım amaçlı aldıysam ben bu tarlamı ve burası da tarım nitelikli alanların içerisinde kalıyorsa, o zaman bu durum benim için eksi değil, artı bir avantaj olarak karşıma çıkacaktır. Bunun yanında bu yerin üst ölçekli planda bir sit alanına veyahut da bir askeri bölge koruma kuşağına veyahut da bir dere yatağında kalması gibi durumlarına denk gelmesi mevzusu da gündeme gelebilir. İşte o durumda da buraya kesinlikle imar gelecek olsa da bu bölgelerin imar dışında kalacağı, bu bölgenin korunacak alanlar içerisinde olması hasebiyle buranın hiçbir şekilde ileriye yönelik yatırım getirisinin büyük olmayacağı mesajını da bize vermiş olur. Yine tarlanın değerlemesini yaparken bu tarlanın üzerinde incelememize devam ediyoruz. Bölgenin bir resmini alıyoruz arkadaşlar. Normalde araziye gittiğimizde dört cephesinden bu arazinin resmini, fotoğraflarının çekilmesi gerekiyor ki eğimini ve bölgenin durumunu net şekilde görebilmek açısından bu bizim için elzem. Ama ben burada bir tane görsel arazinin topografi yapısını görebilmek amacıyla bir tane görsel aldım. Bu görsele istinaden de arazinin düz bir formda olduğunu görüyorum. Yine takvis uygulamasından konumuna, etrafına bakmıştık hatırlarsanız. Bunu da gösteren bir genel resim alıyorum ve bunun akabinde de bunların hepsini bir portföy tanıtım kartı oluşturmak suretiyle tek elde, tek bir yerde topluyorum. Şimdi bu çalışmaların hepsini yaptıktan sonra arkadaşlar, aynı bu çalışmayı yapmış olduğumuz gibi bu tarlanın fiyatının metrekaresi 75 TL edip etmeyeceği hususuyla alakalı bilgi sahibi olabilmek için bunun etrafında öncelikli olarak satılmış olan, daha sonrasında satılıkta olan ve bir de uzun süredir ilanda olup satılamayan parselleri incelemem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü üzerinde imar olan bir yerin fiyatını ben mevcut imarına göre ve üzerine yapılacak inşaata göre fiyat hesaplamasını yapabiliyorum. Arsa fiyatını bulabiliyorum. Lakin tarlada aynı durum söz konusu değil. Tarlada emsalindeki satılmış olan arsalar benim için birinci öncelikli tarlalar olacaktır. Bundan dolayı bu yapmış olduğum incelemenin aynısını benim tarlamın, satılıkta olan tarlamın yakınında, yöresinde satılmış olan var mı yok mu diye bölgeden bir araştırmaya giriyorum. Bu araştırmayı da ben yaptığım için burada detaylıca teferruatına girmeyeceğim arkadaşlar. Kırmızıyla görünen yerim metrekaresi 75 TL. Bu değerleme 2017 yılı için yapılmış olan bir değerlemeydi. Açık bir örnek olduğu için videosunu çekmek istedim. Benim tarlamın hemen altında 2016 yılında metrekaresi 80 TL'ye satılmış bir tarla görüyorum. Yine yeşil renkle satılmış olanları işaretledim ben. Metrekaresi 50 TL'ye 2016 yılında satılmış başka bir tarlayı da görüyorum arkadaşlar. Benim inceleme yılım 2017, 2016 yılında metresi 50 liraya, benim parselimden biraz uzak, buradaki mevcut villa yerleşkesinden biraz daha uzakta kalan yer 50 liraya satılırken hemen tarlamın altı da 80 lira gibi bir rakama satılmış bir yıl öncesinde. Bu bilgiler ışığında olaya baktığım zaman ben buranın 50 artı 80 toplamda 130 metrekaresi 65 TL bir ortalama ile bu tarlama satılabileceğine hükmedebilirim. Bir yıl öncesinden 2016 yılında metrekaresi 65 TL ediyorsa 2017 yılı içinde metrekaresinin 75 TL olarak satışında herhangi bir beis yoktur diyebilirim. Fakat incelememize devam edip bu fiyat gerçekten doğru bir fiyat mıdır diye olaya baktığımızda yine sarıyla işaretlediğim satışta olan bu tarlamın metrekaresinin 118 lira olduğunu görüyorum. Buna göre baktığımızda benim tarlam 75 lira,
aynı 2017 yıl içerisinde başka bir emsal tarla. Bu biraz daha villa yapılaşmasına yakın konumda olması sebebiyle biraz daha benim tarlamdan değerlidir diyebilirim. Ancak bunun da metrekaresinin 118 lira olması yine benim tarlama istenen rakamın 75 liranın makul ve uygun olduğu kanaatine ulaşabilirim. Burada imarlı villa arazisi var. Bu arazi aslında terkleri yapılmış, villa imarlı arsa haline dönmüş ve bu arazinin metrekaresi 2017 yılı itibariyle 275 TL'den satış görmekte. Burada arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Bir yerin bu kadar yakın bir merhalede bir imarlı arsayla bir tarlayı kıyaslıyorsak, buradaki arsanın metrekare fiyatının 1/4'ü aşağı yukarı bizim tarla fiyatımıza denk gelir diyebiliriz. Bunu şu şekilde hesaplıyoruz arkadaşlar. Bir tarlanın öncelikli olarak arsa haline gelebilmesi için bu tarladan asgari düzeyde şu anda %51'e kadar kesinti oranına göz önüne aldığımızda benim 10 dönümlük tarlam imarlı hale dönmesi için öncelikli olarak en az 5 dönümünün kesilmesi gerekiyor. %50'sinin gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla 10 dönüm tarla fiyatından 5 dönüm arsa fiyatına dönecek olduğumuzda, eğer benim tarlam 75 liraysa bugünkü haliyle, normal şartlarda metrekaresinin kesintiden sonra 150 lira olacağına hükmedebilirim. Fakat burada bir durum daha var göz önünden bulundurulması gereken. Bu durum da şudur: henüz oraya imar gelmemiş ve bu imarın ne zaman geleceği ya da nasıl bir imar geleceği belli değil. Ama genelde gelecek imarlar bu tarz villa yapılaşmalarının yanında ise villa, konutsa konut tarzında, sanayi ise büyük ihtimal sanayi tarzında imarlar gelecek demektir. Buradaki yerin villa imarlı olmasa sebebiyle buranın da aynı villa imarlı olacağı göz önüne alınarak 150 lira metrekaresi olan bir yerin de bekleme süresine istinaden en aşağı 2 katı kadar daha değerle buranın değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Yani 75 liralık olan tarlamda %50 kesinti yapıldığında aynı ederi yakalayabilmem için benim tarla metrekarem 150 lira oluyor. Burasının imar gelip de arsa haline dönmüş olmasını göz önüne aldığımızda ise 150'nin de aşağı yukarı 2 katı değeri olan metresi 300 TL gibi bir rakam olması gerekiyor. Bunun tersi hesap olarak mantıken yaklaştığımızda olaya arkadaşlar, benim arsa metrekarem burada göründüğü gibi 275 TL ise bunun 1/4'ini aldığımda yaklaşık olarak burada 68-70 lira gibi bir değere ulaşırım. Bu ulaşmış olduğum değere göre de benim tarlama istenen metrekare fiyatının 75 TL olduğu göz önüne alındığında benim tarla satışımın 75 TL'den olabileceğini bir kez daha teyit etmiş olurum. Mavi ile göstermiş olduğum yerler ise arkadaşlar uzun süredir satılıkta olan, yine 2017 yılı içerisinde ama satılamamış, metresi 375 lira, buranın da tarla olmasına rağmen metresi 150 lira gibi bir rakam üzerinden satılıkta durmaktadır. Tabi malumunuzdur ki aşağıda metresi 118 liraya satılık, burada da metresi 80 liraya satılmış bir yer varken metresi 150 liraya olan yerin satışının uzun süredir yapılamamış olması da çok normal bir durumdur arkadaşlar. Evet, burada tarlanın emsal karşılaştırma yöntemiyle alakalı ne yaptık arkadaşlar? İşi özetleyecek olursak, öncelikli olarak mevcut tarlamın yanındaki satılmış olan tarlaları buldum. Bu tarlaların fiyatlarının ortalamasını aldım. Benim tarlamın satışı makul müdür, mantıklı mıdır? Bir kere oradan teyit ettim. Sonra yine satışta olan, yani internet sitelerinde ve bölgedeki emlakçı arkadaşların elindeki satmış olduğu tarlaları buldum. Bu satışta olan tarlalara göre benden istenen tarla fiyatı buna uygun mudur değil midir onu kontrol et ve bir de uzun süredir satışta olup da satılamayan yüksek ederli yerleri bulduğumda benim tarlamın 2 tane baremden geçtiğini, aynı zamanda imarlı villa arsasına göre de fiyatını kontrol ettiğimde yine makul mantıklı bir ölçüde olduğunu tespit etmek suretiyle benim arazimin bana verilen 75 TL metrekare fiyatı üzerinden satılabileceğini kanaatine ulaşmış olurum arkadaşlar.
Evet, tarla emsal karşılaştırma dediğimiz hadiseyi de bu şekilde özetlemiş olduk. Bunu imarlı arsalar için yapacak olursak, bir imarlı arsanın emsal kıyaslamasına konu olabilmesi için öncelikle fonksiyon alanlarının aynı olması, yani konutsa konut, sanayi ise sanayi, kentsel çalışma alanı ise kentsel çalışma alanında imarlı arsaların birbirleriyle kıyaslanması gerektiği, aynı zamanda bunların kendi üzerindeki almış olduğu emsale göre de fiyat hesaplamasının yapılması gerektiğini bilmeliyiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.